Atanız maymun mu yoksa Hazreti Adem mi? Soruyu böyle sorunca ne kadar sığ bir kalıba sokuluyorsunuz değil mi? İkisinden birini seç kardeş, safını belli et. Ona göre yıllar boyunca televizyonlara çıkıp cebimizi doldurup boş boş tartışacağız. Diyenler ne yazık ki bol. Hem bilim tarafında hem de inanç tarafında. Peki ya bu kadar tartışmaya gerek yoksa? Ya aslında tüm bu birbirine zıt gözüken ya da bize o şekildeymiş gibi gösterilen iki farklı yaklaşımın kökleri aslında aynı noktaya çıkıyorsa ve sorun sadece insanın limitli bakış açısından dolayı doğduysa, siz de benim gibi bir sonuca varamayan klişe tartışmalardan sıkıldıysanız gelin birlikte bir yolculuğa çıkalım ve insanlığın en büyük sorusuna Yaratılış serisinin son bölümünde birlikte bir yanıt arayalım. İnsanoğlu nasıl var oldu? Gerçeği Bul'a hoş geldiniz. Geldik 2024'ün sonuna ve ülkemize ait ilginç istatistikler de sunulmaya başladı. Mesela bunlardan birisi Türkiye'de 22 milyon kişinin alternatif bir yatırım aracı olarak kripto borsasında işlemler yaptığı. Bir diğeri de 23 milyon kişinin online yemek siparişi verdiği. Peki bu iki ilginç bilgi birleşince ne oluyor? Türkiye'nin en güvenilir ve yasal kripto yatırım platformu Bitlo ile ülkemizin en büyük online yemek servislerinden olan Getir'in sizin için hazırladığı yeni yıl kampanyası doğuyor. Bitlo'ya üye olan yeni kullanıcılar Getir Yemek'te geçerli 200 TL değerinde indirim kodu kazanıyor. Tek yapmanız gereken 3 adımda kolayca Bitlo'ya üye olmak ve kampanyalar sayfasından size özel indirim kodunu almak. Yemeğinizin tadını çıkarırken de Social Trading'de popüler portföyleri inceleyebilir, 240'tan fazla kripto markette güvenle işlem yapabilirsiniz. Açıklamaya bıraktığım linkten Gerçeği Bul koduyla 200 TL yemek hediyesiyle Bitlo'ya üye olarak kripto yatırımlarına başlayabilirsiniz. Kampanyanın detayları için Bitlo'nun web sitesini ve Bitlo uygulamasını incelemeyi lütfen unutmayın. Yeni yılda da yatırımlarınızı alternatif yatırım platformlarında değerlendirmek istiyorsanız Bitlo güvenilir altyapısıyla sizinle. Evrim denildiği an herkesin aklına Charles Darwin geliyor ve sanki evrim denilen dipsiz derinlikteki konuyu o başlatmış zannediliyor. Halbuki bu çok ama çok büyük bir yanlıştır. Hatta Darwin bu devasa ağaçtaki bir daldır sadece. Evet önemlidir ama ağacın bir parçasıdır, tamamı değil. Evrimi anlamak için önce onun kökenlerine ve gelişimine bakmak lazım. Tıpkı onun da gelişimi ve değişimi temsil ettiği gibi. Evrime dair ilk düşüncelerin ve ilk çalışmaların izini sürdüğümüzde karşımıza ilk durak olarak kadim Hindistan çıkar. Binlerce yıllık Sanskrit metinlerde, Upanishad'larda yaratılıştaki her şeyin bir değişim ve dönüşüm içinde tekrar ettiği felsefesi anlatılır. Tabii ki olaya son derece geniş açıdan yaklaşan bir felsefe. Ama evrim fikrinin ilk örneklerinden birisini teşkil eder. Daha sistematik evrim çalışmaları ise bildiğimiz kadarıyla Antik Yunan'da başlamıştır. M.Ö. 610 yılında Anaximandros, yaşamın sudan başladığını ve canlıların zamanla değiştiğini öne süren ilk filozoflardan birisi olmuştur. Ondan neredeyse 100 yıl sonra Empedokles, doğadaki canlı çeşitliliğini doğal seçilim benzeri bir fikirle açıklamış ve doğada sadece çevresine uyum sağlayan canlıların hayatta kaldığını söylemiştir. Darwin'in doğal seçilim fikrinin en eski örneğidir. Ondan da 100 yıl sonra Aristoteles, canlıları basit formlardan karmaşık formlara doğru sıralayan doğa merdiveni fikrini öne sürerek ilk kez canlıların bir düzen içinde sınıflandırması tekniğini geliştirmiştir. Batı'nın bize dayattığı eğitim kitaplarında adının bile anılmadığı çok önemli bir kişi daha vardır. Milattan sonra 776 yılında yaşamış büyük alim El-Cahiz. Kendisi 7 ciltlik dev eseri olan Kitap el-Hayvan yani Hayvanlar kitabında Darwin'den neredeyse 1000 yıl önce doğal seçilim ve çevresel etkenlerin hayvanların değişim sürecinde yani evrim sürecinde nedenli kritik bir rol oynadığını kaleme almış ve literatüre geçirmiştir. Fakat dediğim gibi evrim tartışmalarında onun gibi alimlerin adı bile ne yazık ki anılmaz. Rönesans döneminde ise Avrupa kilisenin baskısından kurtulup eski bilgiye yeni araştırmalar ile yeniden ulaşınca George Leclerc ve Erasmus Darwin gibi kişiler canlıların ortak atadan türediği ve çevresel etkenler sonucu değişime uğradığı fikirlerini tekrardan Batı dünyasına sunmaya başlarlar. Evet, Antik Yunan'dan neredeyse 2500 yıl ve Doğu medeniyetlerinden de neredeyse 1000 yıl sonra Avrupa eski bilgiye yeniden ulaşır. Peki meşhur Charles Darwin bu işin neresinde?
Bu arada demin adını andığım Erasmus Darwin, Charles Darwin'in de dedesidir. Charles Darwin'in önemi 1959 yılında yayımladığı Türlerin Kökeni kitabında deminden beri bahsettiğim tarihe yayılmış metinleri ve teorileri sistematik şekilde gözlemleyip not alıp bu değişimi bize göstermesindedir. Yani bir nevi modern çağlardaki ilk bilimsel evrim gözlemini yapıp not almasıdır. Bu gözlem de temelde Galapagos adasındaki ispinoz kuşlarının gaga şekillerinin farklı adalarda şartlara göre değişimini göstermekteydi ki bu da doğal seçilim ve adaptasyonun ilk canlı örneği olarak literatüre geçmiştir. Onun dışındaki abartılı Darwin anlatımı ise klasik Batı medyasının "küçük dağları ben yarattım, siz de buna inanacaksınız" dayatmasıdır. Unutmayın, batılı olmak ile medeni olmak tamamen farklı şeylerdir. Siz medeni olacağım diye batılaşırsanız ancak birilerinin sahte tarih dayatmasındaki kuklalar olursunuz. Amacınız her daim nereden geldiğinizi hatırlayarak özünüze saygı ile medenileşmek olsun, batılılaşmak değil. Küçük kamu spotumdan sonra devam edelim. İşte aradan geçen binlerce senede gerek felsefecilerin, gerek ilk bilim insanlarının ve gerek de modern çağ araştırmacılarının yaptıkları tüm bu gözlem, deney ve araştırmalar adına evrim kanunu dediğimiz bilimsel kanunun oluşmasına vesile olmuştur. Ya bir dakika, evrim teori diye geçiyor, kanun ne alaka diyenleriniz varsa işte ne yazık ki televizyondaki o boş tartışmalar aklınızı bulandırmış demektir. Evrim kanunu ile evrim teorisi ayrı şeyler. Videonun başından beri biz evrim kanununun nasıl geliştiğinin küçük örneklerini gördük. Nitekim modern çağlarda yapılan arkeolojik kazılarda bulunan fosiller ile ve daha da önemlisi laboratuvar ortamında yapılan deneyler ile gerçekliği kanıtlanmış bir kanundur. Mesela birkaç örnek vereyim. 1988 yılında Richard Lenski, E. coli bakterileri üzerinde deneyler başlattı. Ve o günden beri devam eden deneylerde 70.000 bakteri nesli incelendi. Ve bu nesillerin zamanla onlara dayatılan şartlara göre nasıl değişip, evrimleşip bir sonraki nesle bu yetenekleri aktardıkları gözlemlendi. Benzer şekilde meyve sinekleri üzerinde yapılan deneylerde yine test ortamında değiştirilen şartlara göre meyve sineği nesillerinin mutasyon geçirip yeni yeteneklerini bir sonraki nesle DNA değişimiyle aktardıkları gözlemlendi. Hatta günümüzde haberlerde sık sık duyduğunuz antibiyotiklere dirençli bakterilerin çoğalması bile bu sürecin negatif bir parçasıdır. Ve bu sorunun insanlık için yakın gelecekte çok büyük bir tehlikeye dönüşmesi beklenmekte. Bunlar gibi daha onlarca deney mevcut. Tek tek anlatıp sizi sıkmak istemiyorum. Ama kanun olan evrimde şu şart aranır: canlının yaşadığı değişimin DNA'ya etkilemesi ve sonraki nesillere aktarılabilmesi. İşte bu süreklilik varsa evrim de var demektir. Bunu kendinizde de görmek istiyorsanız parmaklarınızı şu şekilde tutun. Bakın bileğinizde şöyle bir tendon çıkacaktır. Bu tendonun adı palmaris longus. Maymunların ağaçlara tutunması için kritik bir öneme sahipti. Ve insanlarda da zayıflamış olsa bile vardır. Ama hepimizde değil. Bazı insanlarda bu tendon çoktan yok oldu bile. İşte bu bile hali hazırda bir evrim geçirdiğimizin en güzel kanıtlarından birisidir. O zaman evrim teorisi neyin nesi diyorsanız şimdi ona geldik. Evrim kanunu bize canlıların ortak bir kökten değişerek geliştiğini ispatlıyor. Ama bunun tam olarak nasıl olduğu sorusunun cevabını bize evrim teorileri veriyor. Örnek vermem gerekirse karşımızda bir balık var ve avcılardan kaçmak için küçük kanatlar geliştirmiş. Bu sayede suyun üzerinde kısa mesafede uçabiliyor. İşte bu evrim kanunu. Çünkü karşımızda gerçekten kısa süreliğine de olsa uçabilen bir balık var. Ama o kanatlar nasıl gelişti ve neden gelişti sorusunun cevabını arayan bilim metodu ise evrim teorisidir. Bu farkı lütfen unutmayın. Evrim teorisi de tek bir mekanizmadan oluşmaz. Mesela günümüzde en genel geçer kabul edilen, deminden beri örneklerini gördüğümüz doğal seçilim teorisidir. Ama bunun dışında Gregor Mendel'in geliştirdiği Mendel genetiği teorisi de vardır. Hatta günümüzde hem Mendel'in hem de Darwin'in teorileri birleştirilip sentetik evrim teorisi geliştirilmiştir. Genetik sürüklenme diye bir teori vardır ve evrimsel değişikliklerin sadece doğal seçilimle değil, bazen de tamamen rastgele mutasyonlar ile olduğunu da açıklar. Mesela bir adadaki fare popülasyonunda tesadüfen yalnızca kısa kuyruklu bireylerin hayatta kalması ve uzun kuyruklu genlerin tamamen kaybolması gibi. Bunların dışında örnek olarak Motto Kimura'nın nötr teorisi evrimin sadece rastgele gen frekanslarındaki değişim ile olduğunu savunur. Stephen Gould'un kesintili denge teorisi evrimin nesiller boyunca yavaş şekilde değil, bazen de aşırı hızlı şekilde olduğunu savunur.
gibi aslında çeşitli evrim teorileri mevcuttur. Çünkü halen evrimin tam olarak nasıl gerçekleştiğini tüm canlılar için bilemiyoruz. Kimi canlılarda bu süreç hızlı olurken kimilerinde timsah, köpek balığı gibi çok yavaş ya da çok kısıtlı oluyor. Bu yüzden evrim kanunu açıklayabilmek için bu teorilerin hepsinden az ya da fazla olarak yararlanıp yeni teoriler de geliştiriyoruz. Şimdi bu videoyu balıkların nasıl evrim geçirdiğini merak ettiğiniz için izlemiyorsunuz. Bunu biliyorum. Bu bilimsel ön bilgiden sonra artık esas konumuzun derinliklerine dalmaya hazırız. Ve o büyük soru karşımıza çıkıyor. İnsanoğlu denilen tür nasıl var oldu? Modern insan yani Homo sapiens şu anki tahminlere göre 400 bin yıl önce ortaya çıkmış ve son selefinden son derece farklı arzular ile donatılmış bir tür. Yani çelişkilerle dolu, doğayla uyumsuz bir şekilde yaşayan biz insanlardan bahsediyorum. Doğayla uyumsuz lafı illa fiziksel algılanan bir laf olmak zorunda değil. Normalde dünya üzerinde güzelce evrimleşmiş neredeyse tüm canlılar gezegenle bir uyum içindedir. Ve kendi hayatının onun dengesine bağlı olduğunu bir şekilde bilirler. Tarih boyunca arada dengeleri lokal olarak bozan türler de çıkmıştır. Ama nihayetinde çevrelerine ya da avlarına verdikleri zarar yüzünden yok olup gitmişlerdir. Bu en basit haliyle gerçekleşen doğal bir süreçtir. Lakin insan dediğimiz tür için durum çok farklı. Etraftaki her şeyi kontrol etme hırsı, sahip olma hırsı ve daha da önemlisi kendi türdaşını yok etme hırsına bu kadar yüksek derecede sahip ve ben merkezci bir canlı nasıl oldu da doğal gelişimin bir sonucu olarak ortaya çıktı? İnsan düşünmeden edemiyor. Şimdi olayı yaratılış kavramına girmeden önce bilimsel olarak açıklamaya çalışalım. Eldeki bulgulara göre iki ayak üzerinde yürümeye başlayan ilk gelişmiş primat örnekleri 6 milyon yıl önce günümüz Kenya'sında yaşamış olan Ororhyntugenesis'tir. İki ayak üzerinde yürümeye başladığını fosillerindeki uyluk kemiği yapısından dolayı biliyoruz. Ve bu tür hem yerde hem de gayet becerikli bir şekilde ağaçlarda da yaşayabilen karma bir türdü. Ama tabii ki daha ziyade bir maymun türüydü. Aradan geçen milyonlarca yılda bu maymunumsu türlerin gitgide daha da iyi iki ayak üzerinde yürümeye başladıklarını gösteren Lucy gibi fosil örnekleri bulunmaya başlandı. Bu bize gitgide bir alt türün ağaçlardan ziyade yerde takılmaya başladığını gösteriyordu ve gitgide beyin hacmi de artıyordu. Yine birkaç milyon yıl atlıyoruz ve karşımıza Homo habilis denilen tür çıkıyor. Tarihte ilk kez taş aletler kullanan hominin yani insanımsı türüdür. Elleri alet yapımı için uygun şekilde evrilmiş ve beyin hacmi 500 ila 700 cm küpe ulaşmıştır. Takip eden 10 binlerce senede Homo erectus, Neandertaller, Homo naledi ve Denisovanlar ki Denisovan dediğimiz alt tür günümüz Asya insanının atasıdır. O yüzden Asya dışındaki insanlar ile biraz farklılık taşırlar. Ve derken karşımıza bir anda 400 bin yıl kadar önce Homo sapiens dediğimiz modern insan çıkar. Evet, diğer türler de iki ayak üzerinde avlanma, alet kullanma, ateş yakma, topluluk oluşturma gibi kavramların geliştiğini ve beynin büyüdüğünü görüyoruz. Ama Homo sapiens gerçekten büyük bir sıçrama. Neden mi? Aranızda beynimiz daha büyük de o yüzden diyenler olabilir. Halbuki olay tam olarak öyle değil. Neandertal denilen eski insanların beyinleri aslında bizden daha büyüktü. Ama bizdeki fark beynin bağlantı sayısındaki artış ve daha da ziyade ilginç bir şekilde soyut düşünce ve problem çözme kapasitesinin arşa çıkmış olmasıydı. İşte bu nokta ipin koptuğu yer. Çünkü evrimsel süreç, adaptasyon ve hayatta kalma gibi temel güdüleri takip eder. Yani mantıken kasların gelişmesini, gözün daha iyi görmesini filan beklersiniz değil mi? Halbuki Homo sapiens'te bu özellikler selefi Neandertallerden çok daha az gelişmiştir. Ve bunların yerine hayal kurma, zamanı takip etme, konuşma gibi yetenekler bir anda sıçrama yapmıştır. İşte bu ilginç farklılıkların bir anda sıçrama yapması ve beyin kullanım gücünün ani yükselişi bizim de videomuzun ana ikilemini oluşturmakta. Ve sorgulamayı sevenlere şu soruyu sordurtmakta. Acaba Homo sapiens denilen modern insan türü doğal evrimin bir sonucu değil mi? Yaratılış inancı denildiğinde nedense insanların aklına hemen şu olay geliyor. 6000 yıl önce Allah her şeyi yarattı, sonra balçağa şekil verdi, ol dedi ve insan pat diye oldu. Sonra bülbül olsun dedi, pat bülbül oldu. Nehirlerde somon olsun dedi, o oldu, bu oldu, şu oldu derken bildiğimiz dünya var oldu gibisinden akıl almaz düzeyde yanlış bir inanış var. Ve hiç de gülüp geçmeyin, bu ne yazık ki çok yaygın bir inanış.
Ya en basit haliyle her şeyi geçtim. Göbekli Tepe 12.000 yıllık. Bu bile tek başına radikal dinci yaratılış teorisinin, bakın normal yaratılış inancı demedim, zaten çöp olmasına yetiyor. Daha bilimsel binlerce kanıtı sunmuyorum bile. İşi üzücü hale getiren de günümüzde yaratılış olayına inanan ciddi bir rakamın daha kendi inandıkları şeyin gerçekten ne olduğunu bile bilmemeleri. Halbuki yaratılış dediğimiz olay sadece İbrahimi dinlerin değil, diğer pek çok kadim inanç sisteminin de katkıda bulunduğu ve benimsediği bir kavramdır. Ve aslında evrendeki her şeyin, buna organik maddeden tutun inorganiklere kadar, enerjisinden tutun parçacığına kadar her şeyin temelde tek bir noktadan, yani yaratıcıdan geldiğini iddia eder. Yani demin örneğini verdiğim dünya 6.000 yıllıktır diyen çöp yaratılış inancı ile uzaktan yakından alakası bile yoktur. Peki bu 6.000 yıl olayının kökeni ne derseniz gerçekten şaşıracaksınız. 1581 yılında İrlandalı piskopos James Ussher kendince Tevrat'ı okur, orada geçen soy ağaçlarını Orta Çağ cahil Avrupa'sında kendince yorumlar ve ilk peygamber olan Adem'in M.Ö. 4004 tarihinde dünyanın yaratılması ile hayata geldiğine inanır. Hatta sağ olsun gün de vermiştir. Ona göre dünya 23 Ekim M.Ö. 4004 yılında yaratılmış. Daha sonra bu deli saçması iddia Orta Çağ'da size videolarımda da bahsettiğim Vatikan'ın baskıcı ve akıl dışı yönetimiyle insanlar arasında yayılır. Bir de üzerine yozlaşmış Yahudi inancındaki dünya 6 günde yaratıldı. O günlerinde her biri 1000 yıldı lafları ile birleşince kalıp haline gelir. Alın size milyonların ciddi inandığı bir olayın tarihsel kökeni. Halbuki dünya yaklaşık 4,5 milyar yaşındadır. Bu arada 6.000 yıllık yaratılış olayına Yahudi mistisizmi Kabala'da da rastlarsınız. Ama aslında o bayağı başka sembolik anlamlar içeren bir olaydır. Nitekim bu bahsettiğimiz sığ yaklaşım eski Sümer yaratılış mitlerini kendince yorumlamaya ve anlam çıkarmaya çalışan cahiliye uğraşlarından başka bir şey değildir. Hani Sümerlerde her şeyin 6 evrede yaratıldığı inancı vardı ya, işte onun bozulmuş versiyonlarıdır. Tıpkı örneğini demin de gördüğünüz gibi. Neyse, daha normal olaya geçelim. Çünkü yaratılış inancı böyle sığ kalıplara sokulacak bir şey değil. Yaratılış inancını tüm dinlerin ortak paydasında eritirsek karşımıza yaratıcının, Allah'ın, Brahman'ın, Rabbin, artık adı ne olursa olsun aslında bir düzeni yarattığı gerçeği çıkar. Kün fe yekün, ol der ve o oluverir sözünden tutun. Başlangıçta her şey karanlıktı, Tanrı ışık olsun dedi ve ışık oldu sözüne. Oradan da başlangıçta hiçbir şey yoktu, sonra her şey söz ile oluştu inancına kadar karşımıza benzer bir anlatım çıkar. Ve bu anlatıma göre varoluş daha hiçlik durumundayken yaratıcı evreni bir anda var eder. Ve bu düzenden zaman içinde önce fizik kanunları, sonra madde, sonra canlılar ve sonra da insan ortaya çıkar. Kadir-i Mutlak yaratıcı videomu izleyenlerin bildiği bir konu. Yani aslında kimi radikal yaratılışçıların dediği gibi Allah sinek olsun dedi, sinek oldu. Kedi olsun dedi, kedi oldu yaklaşımı tıpkı o dünya 6.000 yıllıktır yaklaşımı gibi son derece yanlıştır. Her şey bir düzen içerisinde onun isteği ile kanunlar çerçevesinde oluşmakta ve yok olmaktadır. Ve bu 14 milyar yıldır, yani evrenin ilk oluştuğu andan beri bu şekilde devam etmektedir. Hatta bu iddia bizzat İnsan Genom Projesi Başkanı olan Francis Collins'in de Biologos olarak da bilinen teistik evrim görüşü ile birebir aynıdır. Francis Collins de tıpkı size demin dediğim gibi yaratıcının sistemi kurduğunu ve her şeyin zamanla onun planına göre olması gerektiği şekilde olduğunu söyler. Buna ek olarak insanın diğer alt türlerden farklı olarak geliştiğini, ahlaki ve manevi duygu sistemlerinin ise yaratıcının bir lütfu olduğuna inanır. Peki o zaman yaratılışı savunan bir kesimin iddia ettiği gibi Allah canlıları yarattı ve onlar bir daha hiç değişmedi düşüncesi neyin nesi diyenleriniz varsa aslında bu olay insanın maymundan geldiği düşüncesine karşı çıkılmasından ötürü ortaya çıkan bir alt yaratılış inancıdır. Sonuçta temel noktası aynı olsa da pek çok kültürde yaratılış, özellikle de insanın yaratılışı çeşitli alt kollara ayrılır. Bunu size Adem ve Havva videomda anlatmıştım. Hani kutsal çamur olayı. Yaratılış serisinin diğer videolarını izlemediyseniz önce o 2 videoyu izlemeyi unutmayın. Linkleri açıklama kısmında. İşte burada yolumuz ikiye ayrılıyor. Kimi insanlar yaratıcı varlığın insanı özene bezene bizzat oluşturduğunu ve yarattığına inanıyorlar. Ve insanın evrim sürecinden ayrı olarak bambaşka bir canlı olduğunu iddia ediyorlar.
Şimdi burada işleri karıştıran olay ise size onlarca videoda anlattığım gibi dinler tarihini incelediğimizde bu inancın çok sakat yerlere çıkıyor olması. Malum göksel bir medeniyetin insanı genetik olarak tasarladığı iddiasına dönüşüyor bir yerden sonra. Evet, günümüzde İbrahimi dinler o varlığa tek isim altında Allah diyorlar. Ama tarihe baktığımızda, mitolojiye baktığımızda iş farklı boyutlara gidiyor ve akıllar da doğal olarak karışıyor. Halbuki aslında bu tartışma özünde biz kendi fikirlerimizi katmadan ya da kitaplarda yazanlara aşırı katı anlamlar yüklemeden önce benim fikrime göre son derece sade bir olasılığı bize göstermekte. Şimdi benim gibi inanan bir kişiyseniz evrenin ve her şeyin Allah ya da benim sevdiğim tabiriyle Kadir-i Mutlak Yaratıcı tarafından yaratıldığını savunuyorsunuz demektir. Tamam, o zaman bu aynı zamanda şu demek oluyor. Fizik, kimya, biyoloji ve matematik kanunları da Allah tarafından yaratıldı ki sistem çalışıyor, değil mi? Mesela Kamer suresinde biz her şeyi bir ölçüye göre yarattık diye yazılır. Bakara suresinde göklerde ve yerde ne varsa hepsi ona aittir. Her şey onun düzenine bağlıdır diye geçer. Bunlar ve benzeri olan diğer ayetler de demin dediğim sisteme inanmanız gerektiğinin emirleridir aslında. Yani biz bugün o sisteme bilim diyorsak ve Müslümansanız Kur'an'a göre o sisteme yani bilime inanmalısınız. Çünkü onun da yaratıcısı Allah oluyor. Peki madem Allah bu sisteme inanın diyor, o zaman onun yaratımı olan biyoloji kanunlarına inanmak neden bir kesime bu kadar zor geliyor ki? Sonuçta evrim de bir evrensel kanun. İnancınıza göre yorumlarsak Allah her şeyi var ettiğinde sürecin bir aşamasında da dünya gezegeninin oluşacağını, sonra içinde yaşamın başlayacağını, sonra da o yaşamdan yine onun yarattığı evrimsel kanunlar ile insanın günün birinde şekilleneceğini planlamış olamaz mı? Birkaç milyon yıl önce maymun olmak mı esas sorun? Hiç cevap vermeyin. Hemen bir diğer yoruma geçiyorum. Kutsal denilen kitaplarda insanın spesifik olarak yaratıldığına dair bilgiler var. O yüzden evrime inansak bile maymundan geldiğimize inanmıyoruz da diyebilirsiniz. Ki buna ben de tamamen değil ama birkaç alt başlıkta naizane katılıyorum. Demin de dediğim gibi bizden önceki alt tür atalarımızdan çok garip bir şekilde evrimsel ayrılık yaşamışız. Ve bu evrimsel denilen fark aslında insanı dünya ile daha uyumlu yaşayan bir türden onu kontrol altına almaya çalışan, kontrolsüzce sömürmeye çalışan ve kendi dışındaki canlıları mantıksız bir şekilde yok etmeye çalışan, gelişmeye, ilerlemeye, hızlanmaya saplantılı ve hırslı bir türe dönüştürmüştür. İşte ben de burada şu soruyu soruyorum. O aralıkta ne oldu da kayış koptu ve modern insan bu şekilde tarih sahnesine giriş yaptı? Bilimsel olarak bakarsak bu bir mutasyondu ve biz bu şekilde oluverdik. Böyle denk geldi. Yani tamamen evrimsel bir genetik tesadüftü. Beynin duygu işleme kapasitesini arttıran bir gen öne çıktı ve zamanla bu şekilde önceki atalara göre daha zayıf fiziki özellikleri olan ama daha zeki insanlar türedi. Demin saydığım evrim teorisine göre de bu gerçekten bilimsel olarak son derece olası bir ihtimal. Yaratılışsal açıdan bakarsak da iki seçenek karşımıza çıkıyor. Ya yaratıcı gerçekten insanı doğal sürecin bir parçası olmadan bu özellikleriyle yarattı ve dünyaya gönderdi. Ki bu durumda böyle bir türü bu kadar kusurlu haliyle nasıl bir yaratıcı yaratabilir sorusu doğar. Onlarca fiziksel sıkıntı, onlarca genetik hastalık, son derece kırılgan bir vücut ve daha yüzlerce psikolojik kusur. O yüzden bu iddiayı bu kadar dar bir kalıpta desteklediğinizde istemeden de biraz yaratıcıyı da kötülüyorsunuz gibime geliyor. O yüzden sizi bilmem ama bu iddia bana şahsen çok mantıklı gelmiyor. Ya da yine yaratılışsal bakarsak hem kitaplara hem mitlere göre yukarıdan bir ırk geldi, dünyadan atalarımızın genetik malzemelerini aldılar, kendi genleriyle birleştirip bir şekilde harmanlayıp modern insanı tüm o garip özellikleriyle kendi suretlerinde tasarladılar. İnsanlar da cahillikten dolayı bu canlıları esas yaratıcı zannettiler. Bakın bunu da özellikle yaratılış alt başlığına koydum çünkü demin dediğim olay bunu da kapsar. Hani yaratıcı evreni ve düzeni yarattı, sonra canlılar oldu demiştim ya. Belki bizden önce o göksel ırk normal evrim süreciyle gelişti. Sonra dünyaya geldiler ve bizi tasarladılar. Böylece biz insanlar da büyük ilahi planın, kaderin bir parçası olarak var olmuş olduk. Onlar ise sadece buna vesile olmuş oldular. Sonuçta tıpkı tarih boyunca onlarca bilgenin ve modern zamanlarda da İnsan Genom Projesi Başkanı Francis Collins'in de dediği gibi yaratıcı düzeni kurar ve gerisi ise olması gerektiği gibi olur.
Maymundan doğal olarak evrilmeyi saçma görenleriniz olabilir. Bir yaratıcının insan gibi aşırı kusurlu bir canlıyı kendi elleriyle tasarlamış olmasını saçma görenleriniz olabilir. Ya da bir uzaylı ırkın insanları kendi çıkarları için Neandertallerden örnek alarak genetik olarak geliştirmiş olmasını da saçma görenleriniz olabilir. Herkes fikrinde özgürdür. Bilimsel olarak baktığımızda gerçekten kanıtlanmış bir şekilde bu varoluşta ve dünyada evrimin bir kanun olarak işlediğini biliyoruz. Ateist de olsanız, bir dine mensup da olsanız bu gerçek değişmez. Bu bir kanun. O yüzden evrimin kanun olan yanını tartışmak çok da mantıklı bir şey değil. Bu yerçekimi var mı yok mu tartışmak gibi anlamsız bir şey. Zaten yaratılış inancı da bunu kabul eden bir yaklaşım. Tekrar hatırlatıyorum. Her şey Allah'tan geliyorsa bu kanun da onun parçası olmalı değil mi? Bilimi inancın bir karşıtı olarak görmek, bizzat demin sadece 2 tane örneğini verdiğim Kur'an ayetlerine göre bile yanlış yapıyorsunuz demek. Ki daha benzer şekilde çeşitli ayetler de var. İşleri hem bilimsel hem inançsal karmaşaya sokan ise insanlığın Neandertal sonrası diğer ara türlerden de sonra Homo sapiens'e sıçramasını normal evrim teorisi ile ele aldığımızda bazı boşlukların karşımıza çıkması. Mesela neden fiziken daha aciz hale geldik? Neden bir anda soyut şeyleri düşünme yeteneğimiz arşa çıktı? Ve nasıl bir anda iletişim kurma, konuşma, dil üretme gibi özelliklerimiz aşırı kompleks bir hale geldi? Bunlar halen üzerinde çalışılan konular ve günün birinde belki cevaplarını bize bilim verebilir. Ya işte Allah yarattı, insan o yüzden farklı derseniz de bu sefer karşınızdaki şunu der. O zaman neden evrim kanunlarının kanıtladığı üzere ve bu videoda örneklerini gördüğünüz üzere önceki ata türlerimiz ile hatta maymunlar ile bu kadar ciddi evrimsel benzerlik ve kalıntı taşıyoruz? Eğer Allah tamamen özgün bir tasarım ile insanı sıfırdan yaratmış olsa fiziken ve genetik olarak o canlılara bu kadar benzemezdik değil mi? Ya halen dünyada milyonlarca insanın sırt sokumunun sonunda bir zamanlar kuyruk olan yerde omurga çıkıntısı var. Hatta kuyruk ile doğan insanlar bile var. Gözümüzün kenarında Plica semilunaris denilen antik 3. göz kapağımızın kalıntıları var. Hani sürüngenlerde ve amfibik canlılarda bulunan zarımsı yapı. Bizde iyice körelmiş halde bulunur, o yüzden iş göremez. Daha bunlar gibi yüzlerce örnek var. Yani bir yaratılış inancına sahipseniz Allah düzeni kurar. Sonrasında insan da bu kanunların bir sonucu olarak olması gerektiği yerde, olması gerektiği zamanda bu kanunlar çerçevesinde oluştu demek bence çok daha mantıklı ve doğru bir yaklaşım olacaktır. Yaratılışı ve bilimi birleştiren fantastik iddiamız olan antik uzaylılar iddiası ise kulağa mantıklı geliyor, tamam. Ama kabul edelim, mitoloji ve dini kitaplara dayanan uç bir iddia. Şimdi yaratıcıya inanan ve kurduğu sisteme, yani bilime de inanan biri olarak evrim ile antik uzaylıları bağlamak bana çok mantıklı geliyor. Çünkü kafamdaki boşlukları dolduruyor ve çağlar boyunca yazılmış tüm inanç sistemleriyle, mitlerle ve kutsal kitaplarla da tarihsel olarak örtüşüyor. Hatta insanın bu kadar kusurlu ve hırslı olması ile de örtüşüyor. Ama tutup da ben bunu mutlak gerçek kabul edemem. Belki de cidden bir mutasyon sonucu Homo sapiens bu halini almıştır. Sonuçta bilim bize böyle diyor ve bunu güzel şekilde diğer türler için kanıtlıyor. Ve bir gün insanın da evrimsel sırrını tamamen kanıtlarsa seve seve kabul ederim. Bunda ego yapacak, yok arkadaş ben 10 milyon yıl önce maymun olmuş olamam, ölürüm daha iyi diyecek halimiz yok değil mi? Bu arada belki zamanla bambaşka şeyler de kanıtlanabilir. Yeni iddialar ortaya atılabilir. Belki cidden kitaplarda, mitlerde yazan binlerce yıllık antik uzaylı iddiaları da gerçek çıkabilir. Henüz bu konuda daha keşfedilecek ve araştırılacak çok fazla detay olduğunu lütfen unutmayın. O yüzden her daim açık fikirli olmakta fayda var. Ama her daim de ayağınız yere sağlam bassın. Kısaca evrim ve yaratılış aslında gördüğünüz gibi alt radikal inançları saymazsak iç içe geçmiş yoğun bir sarmaşık gibi. İster inanalım ister inanmayalım bu evren bilimsel kanunlar ile 14 milyar yıldır bir şekilde var. Ve biz bu tartışmaları yapmayı bıraktığımızda da, yok olup gittiğimizde de, hatta bu dünya gezegeni 4 milyar yıl sonra yok olduğunda da evren bu kanunlar ile varlığını sürdürmeye daha milyarlarca yıl devam edecek. Bizim kendimizi sormamız gereken ise şu: İster inançlı olun, ister olmayın fark etmez. Ben bu düzeni daha iyi nasıl anlayabilirim? Ben kendimi daha iyi nasıl geliştirebilirim? Ve bu sonsuz bütünün bir parçası olmayı nasıl daha iyi becerebilirim? Bunun cevabı ise okumakla, araştırmakla, zihnimizi açmakla bulunur. Tek bir kitap okuyup
ben her şeyi anladım, Allah ol der olur demekle internette bir bilim sayfasına üye olup sırf orada yazıyor diye araştırma yapmadan her sorulan soruya papağan gibi bilim demek de aynı düşünmeyen mürit kafasıdır. Olayların hem felsefi hem bilimsel arka planlarının dibine kadar araştırmak, öğrenmek ve öğretmek. İşte gerçek inanç ve gerçek bilim böyle öğrenilir, böyle gelişir. Bir taraf seçmek durumunda kalmayın. Kendi yolunuzu kendiniz geliştirerek bizzat siz çizin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.